garantisi vermiyor ama bundan sonrasında o madenlerden gelir elde etmek için Rusya'nın en azından Ukrayna'ya saldırmasını istemeyecektir. Aynı zamanda da Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne de yanaşmasını, Avrupa ülkelerine de bir kaynak oluşturmasını da engelleyecektir. Yani artık öyle ya da böyle hamisi oldu denilebilir Amerika Birleşik Devletleri için. Ukrayna özelinde böyle olunca da hamisi onu da himaye edecek ve büyük bir ihtimalle bütün kaynaklarını bundan sonra istediği gibi kullanacak. Haberle konuya biraz daha bakalım. ABD Başkanı seçilmeden önce Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitiririm diyen Donald Trump hem umudunu yitirdi hem de arabuluculuktan çekiliyor. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'e göre savaş daha uzun süre devam edebilir. Trump yönetimi Biden yönetiminin ve Avrupa ülkelerinin aksine Rusya ile doğrudan masaya oturmuş, Ukrayna ile barış anlaşması sağlanması için diplomasi yürütmüştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ne Rusya'ya 30 günlük ateşkesi kabul ettirebildi ne Ukrayna toprak tavizine evet dedi. Taraflar uzlaşıdan hala çok uzakta. İki ülkeye son anlaşma teklifini sunan Trump yönetimi havlu attı. Artık arabuluculuk yapmayacak. Ama J.D. Vance hala sadece Trump'ın bu anlaşmayı sağlayabilecek lider olduğunu söylüyor. Dünyadaki 8 milyar insandan herhangi birinin, Donald Trump dışında herhangi birinin bu anlaşmayı yapabileceğine gerçekten inanmıyorum. Bu anlaşma dediğimde gerçekten bir barış anlaşması teklifini kastediyorum. Ancak bu süreç artık Ruslara ve Ukraynalılara kaldı. Artık her iki tarafta diğerinin barış için şartlarını bildiğine göre bir anlaşmaya varmak ve bu vahşi çatışmayı durdurmak da onlara kalacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da süreçteki son durumu değerlendirirken Rusya ve Ukrayna birbirlerine eskisinden daha yakın olsalar da aralarında hala çok mesafe var dedi. Atılım yapmaları gerektiğini söyledi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Ukrayna ile maden anlaşmasına imza atan Trump yönetimi ülkeye ilk askeri teçhizat satışını yapmaya hazırlanıyor. İngiliz The Guardian gazetesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı en az 50 milyon dolarlık savunma donanımı gönderilmesini onayladı. Ancak satışın gerçekleşebilmesi için Kongre'nin onayından da geçmesi gerekiyor. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent ise Ukrayna ile imzalanan maden anlaşmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın Zelenski'ye pokerdeki en güçlü kart setini verdiği benzetmesini yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın bu kartlarla Rusya'ya, Ukrayna halkıyla Amerikan halkının hedefleri arasında bir fark olmadığını gösterebileceğini söyledi.